Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel mavi bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Pollyanna'nın bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz her türlü örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. İlmeklerimizi çıkaralım şöyle. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle. Ben kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bir tane daha alayım. Hemen 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Şu anda ilmeklerimin arka yüzündeyim. Bir sıra ters öreceğim sıra sonuna kadar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modeli ön yüzünden kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, bir sıra ters olarak ördüm. Arka yüzünde zemin oluşturdum. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir sola doğru düz olarak kestim. Çıkardığım tek ilmeği tekrar örüyorum. Tek olan ilmeğimi bir kez daha ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz olarak kestim. Ördüğüm bu yani tek kalan ilmeğimi de bir kez daha ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Birinci ilmeğimi iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm, kestim. Tek kalan ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Burada birer tane ilmeğimiz eksiliyor arkadaşlar. Onu arka yüzünde tamamlayacağız. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Kalan ilmeğimi tekrar düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde ikisini bir kestim düz örerek. Çıkardığım ilmeği de bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Yine onu ters olarak örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Arada bir doladım. Eksilttiğimiz ilmekleri bu sırada tamamlayacağız. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Şu şekilde. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Ön sırada ilmeklerimiz yarıya düşmüştü. Tekrar bunları şu artırmalarımızla tamamlamış oluyoruz. Son ilmeğimi de ördüm. Burada bakın kenar ilmeğinden sonra artırma yapmamıştım. Direkt
ilmeğimi örmüştüm. Burada ilmeğimi ördükten sonra bir ters ilmek ördükten sonra bir doladım. En son kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim. İlmek sayımız eksilmesin. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladığım ilmeği düz ördüm. Yanındakini düz ördüm. 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Bu 4 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. İsterseniz modeli bir kez daha kuralım. İkinci kez kuruyoruz modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak kestim, ikisini sola doğru. Tekrar şişimi aldım. Ördüğüm ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. 2 ilmeği kestim önce sola doğru. Tekrar çıkardığım ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde oluyor. İlmek sayımız yarıya düşecek. Yani eksilecek bu sırada. Arka yüzünde tekrar ilmek sayımızı artıracağız. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği bir kez daha düz ördüm. 2 ilmeği düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde ördüm. Tekrar şişimi aldım. O ilmeğimi, çıkarttığım ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın ters, yine ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. İlmek sayımızı tekrar artırmak için bir kez doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm, bir doladım. Her ilmek arasında bir kez artırma yapıyoruz. Yani bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra başında bakın şurada kenar ilmeğinden sonra artırma yapmamıştım. İlmeğimi ördükten sonra artırma yaptım. Burada da yine ilmeğimi ördüm, bir kez doladım, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Her iki tarafta artırırsak ilmek sayımızda artma olur, çoğalır. Her iki tarafta da artırmazsak eksilme olur. Yani burada artırmadıysak sıra başında, sıra sonunda artırıyoruz. Ona dikkat edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Önce bakın şu doladığım ilmeğimi düz ördüm. Yanındakini sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi model çok çok kolay. Yapımı da çok zevkli. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde, bebek örgüsünde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde düz olarak ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladık. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Bakın model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şöyle bakın bu renge de çok yakıştı. Dediğim gibi ben bebe yünü kullandım bugün. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre ipinizi tercih edebilirsiniz. Bir de şöyle daha önce bir parça yaptım. Bunu beraber yapmıştık. Bakın. Bunu hemen kenara bırakıyorum. Bunu da şöyle bir lastik kullandım. Tekstil tipi lastik. Kanalımda var arkadaşlar yapımı. Eğer yapmak isterseniz bakabilirsiniz kanalda. Evet, modelimiz böyle. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın iki tarafta harika. Bu tarafta yani kullanılabilecek güzel temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Modeli yakadan başlamalı örgülerinizde başlarsanız şöyle bir görüntüsü olur. Hatta bu lastiği de bakın kullanırsanız şöyle bir yaka görüntüsü elde etmiş olursunuz. Model böyle görünür. Çok zarif, çok güzel bir model. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, atkı, bere yapımında, şal yapımında, etol şallarda hepsinde kullanabileceğiniz güzel, farklı, değişik bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle bırakayım. Dediğim gibi siz de nelerde yapacaksınız? Onları da yazarsanız sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.